Merhaba, Nova Finans kanalına hoş geldiniz. Bugün bankaların kredi başvurularını nasıl değerlendireceğini konuşacağız. Kredi almak isteyen ama onay alamayan, neden reddedildiğini anlamayanlar için önemli bilgiler paylaşacağım. Eğer kredi başvurusu yapmayı düşünüyorsan ve geçmişte reddedildiysen bu video tam sana göre. Şimdi kredi sürecinin perde arkasına birlikte göz atalım. 1. Bankalar krediyi değerlendirirken nelere bakar? Bunlar krediyi verirken kafalarına göre değil, belli kriterlere göre karar verirler. Peki bunlar neler? Birincisi kredi notu. Bankaların gözünde notun kaç? Kredi notun bankaların seninle ilgili ilk izlenimlerini belirler. Eğer notun düşükse kredi alman zorlaşır. Ama kredi notun yüksekse bankalar sana güven duyar ve kredi vermeye daha istekli olur. Örneğin Ali'nin kredi notu 650 değil ve bankaya kredi başvurusu yaptı. Sonuç reddedildi. Çünkü 650 kredi notu bankalar için riskli bir seviyedir. Zeynep'in kredi notu 1600 ve başvurusu kabul edildi. Yüksek kredi notu bankalar için güvenilir bir müşteri olduğunu gösterir. Çözüm olarak kredi notunu yükseltmek için kredi kartı ve faturalarını düzenli ödemeli, mevcut borçlarını azaltmalısın, kartı limitini dikkatli kullanmalısın. Bir ikincisi gelir durumu. Bankaların maaşını neden önemser? Bankalar kredi verirken gelirin yeterli olup olmadığına bakar. Çünkü krediyi geri ödeyebilmen için düzenli bir gelirin olması gerekir. Eğer maaşın düşükse ve yüksek miktarda kredi alıyorsan banka seni riskli görebilir. Örneğin Mert'in maaşı 7.000 TL ama 100.000 TL kredi başvurusu yaptı. Banka gelirine oranla bu miktarın fazla olduğunu düşünüp reddetti. Ama Emre'nin maaşı 15.000 TL ve 50.000 TL kredi başvurusu yaptı. Banka gelirine uygun olduğu için krediyi onayladı. Gelirin düşükse daha küçük miktarda kredi başvurusu yapmalısın ve ek gelirini belgeleyerek bankaya sunmalısın. Bir üçüncüsü borç ve kredi kartı kullanımı. Bankalar neden borçlarına bakar? Eğer mevcut borçların fazlaysa ve kredi kartı harcamaların limitine dayanmışsa banka yeni kredi vermekte tereddüt eder. Önce mevcut borçlarını ödeyip ödemediğini görmek isterler. Örneğin Elif'in aylık geliri 10.000 TL ama 7.000 TL kredi borcu var. Banka borç yükünün fazla olduğunu düşündüğü için yeni kredi vermedi. Ama Deniz'in aylık geliri 8.000 TL ve sadece 1.000 TL borcu var. Banka düşük borç seviyesi nedeniyle krediyi onayladı. Bunun için kredi almadan önce borçlarınızı azaltmalısınız. Kredi kartı borçlarını düzenli ödediğiniz takdirde gelirinize göre makul seviyede kredi başvurusu yapabilirsiniz. Dördüncü olarak çalışma süresi ve iş durumu. Yeni işe başlayanlar için çok önemli bir konu. Bankalar uzun süredir aynı iş yerinde çalışanları daha güvenilir görür. Eğer yeni işe başladıysan ya da sigortasız çalışıyorsan kredini alman zor olabilir. Örneğin Ceren bir ay önce işe başladı ve kredi başvurusu yaptı. Banka çalışma süresi kısa olduğu için krediyi reddetti. Ama Ahmet 2 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor ve kredi başvurusu yaptı. Banka uzun sürede çalıştığı için krediyi onayladı. Bunun için yeni işe başladıysan en az 6 ay bekleyip maaş bodrumunu güçlendirerek kredi başvurusu yapmalısın. Kredisi onaylanmayanlar ne yapmalı? Eğer kredi başvurun reddedildiyse hemen pes etme. Öncelikle reddedilme sebebini öğren ve ona göre bir strateji belirle. İşte birkaç önerimiz. Kredi notunu yükseltmek için kredi kartını düzenli kullan ve ödemelerini zamanında yap. Borçlarını yapılandırarak ödeme planı düzenine sok. Daha düşük miktarlarda kredi başvurusu yaparak şansını arttır. Ek gelirlerini belgeleyerek bankaya sun. Kefil ve teminat göstererek kredi alma ihtimalini arttırabilirsin. Örneğin Büşra'nın kredi notu düşük olduğu için başvurusu reddedildi. O da düşük limitli bir kredi kartı alıp düzenli ödeme yaparak notunu yükseltti ve 6 ay sonra tekrar kredi başvurusu yaptığında onay çıkacaktır. Kredi onayı için son adımlar. Şimdi artık bankaların kredi değerlendirme sürecini daha iyi biliyorsun. Eğer kredi başvurun reddedildiyse anlattığım adımları deneyerek tekrar başvurabilirsin. Unutma, kredi notun yüksek olmalı, gelirin kendi tutarına uygun olmalı, borçlarını düşük tutmalısın, iş geçimin sağlam olmalı. Son bir önerim olacak. Eğer bu bilgileri faydaları bulduysan daha fazla finansal ipucu için abone olmayı ve yorumlarda sorunlarını paylaşmayı unutma. Kendinize iyi bakın.